Merhabalar, Ahmet Orhon ben. Bu konuşmanın sonunda her birimizin birer tane Eyfel Kulesi olacak. Her birimizin çok güzel birer Eyfel Kulesi olacak. Işıl ışıl birer Eyfel Kulemiz olacak. Anlatacağım size nasıl her birimizin birer Eyfel Kulesi olabileceğini. Ama bunu anlatabilmem için daha en başa dönmemiz gerekiyor. Ankara yazının zirve yaptığı bir Ocak ayında doğmuşum ben. Doğumumdan önce doktorlar zihinsel engelli olabileceğimi söylemişler aileme. Haliyle bizimkiler tedirgin, kaygılı bir hamilelik dönemi geçirmiş. Sonunda doğmuşum, hem de tam 5 kiloluk bir çocuk olarak doğmuşum. Ama 3 yaşına kadar ağzımı dahi açmamışım. Zihinsel engelli olmadığımı anlamışlar ama çok da parlak bir çocuk olmayacağıma kanaat getirmişler. Sonra 4 yaşlarında beni abimin fizik kitabını okurken bulmuşlar. Nasıl okuma yazma öğrendiği bilinmeyen bir çocuk, harfler, rakamlar bir şekilde DNA'larına işlenmiş bir çocuk. Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayanlarınız var mı bilmiyorum. Ama bu tip yerlerde bu tip güzel haberler, bu tip küçük mucizeler çok hızlı yayılırlar. Benim de namım öyle yayılmış mahallede. Ankara Siteler Hacılar Mahallesi'nde benim de namım öyle yayılmış. Mahallede bir çocuk var, kendi kendine okuma yazma öğrenmiş. Bir çocuk var, 3-5 basamaklı sayıları aklından çarpabiliyor. Bir çocuk var, bir okuduğunu bir daha unutmuyor. Mahallede küçük bir dahi var. Bakkala gidiyorum ekmek almaya. Kalın gözlüklerinden dolayı kör durmuş lakabını almış amca. Mehmet'in oğlu sen şu çikolatayı da al. Sen okuyacaksın, sen büyük adam olacaksın diyor. Bir çikolatayı bana veriyor. Sokakta yürüyorum. 6 kişilik hanesi için 3-4 tane portakalı anca alabilen Yurdagül teyze hiç tereddüt etmeden o portakallardan birini bana uzatıyor. Oğlum sen bunu ye, aklına vitamin olsun diyor. Kenar mahalleleri bir düşünün. Bir kaosunu, hareketliliğini, gürültüsünü düşünün. Ben ders çalışıyorum ve 45. sokakta çıt dahi çıkmıyor. İlkokula da fırtına gibi başladım. İlkokul 1. sınıfı atladım. Girdiğim sınavlardan tam alıyordum. Özellikle matematikte inanılmaz iyiydim, inanılmaz hızlıydım. Ama bir durum vardı. Sınıfta en az benim kadar iyi, en az benim kadar hızlı, en az benim kadar zeki, başarılı birisi daha vardı. İsmi Serap. Saçları at kuyruğuyla arkadan bağlanmış, yüzünde hep kocaman gülümsemesi olan Serap. Şaşırdım tabii haliyle, hani ben küçük dahiydim mahallenin, ben özel çocuktum. En az ben kadar iyi Serap, en az ben kadar akıllı, en az ben kadar hızlı. O günden sonra girdiğim bütün sınavlarda, yaptığım bütün testlerde, yaptığım bütün ödevlerde aklımda tek bir soru vardı. Acaba Serap'tan iyi yaptım mı? Bir ben, bir Serap derken ilkokul bitti. İlkokulun sonunda o zamanlar Anadolu Lisesi sınavları vardı. Yüz binlerce çocuğun hayatta tanışma merasimi adeta. Özellikle maddi durumu çok iyi bir aileden gelmiyorsanız, bu sınav sizin yegane şansınızdı. Bu sınavda iyi yaparsanız imkanları iyi bir okula gidebilirdiniz. Yapamadığınız takdirde ise ne yazık ki ülkenin gerçeği, imkanları kısıtlı bir okula giderdiniz ve kısıtlı imkanlarla bir yerlere gelmeye çalışırdınız. Ben de girdim bu sınava. Sınavda çok iyi yaptığımdan, Ankara'nın en iyi okullarından birine yerleşeceğimden adım gibi emindim. Ama bir tek soru vardı aklımda. Acaba Serap'tan iyi yaptım mı? Yine büyük şehirlerin kenar mahallelerinde oturanlar bilirler, yaz tatili demek köye gitmek demektir bizim oralarda. Seraplar köylerine gitmişti, biz şehirde kalmıştık. Bütün yaz arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, sokakta top oynuyorum, bisiklete biniyorum, saklambaç oynuyoruz ama aklımda tek bir soru var. Acaba sınavda Serap'tan iyi yaptım mı? Sonunda bir Temmuz günü yine 45. sokağın köşesinde uzakta Serap'ı gördüm, koşarak yanına gittim. Beni görünce o güzel gülümsemesi, büyük gülümsemesi yine belirdi yüzünde. Serap, sınavın nasıl geçti dedim. Ahmet ben sınava giremedim dedi. Neden sınava giremedin dedim, algılayamamıştım, anlamadım. Neden sınava giremedin dedim. Babam benim sınava girmemi istemiyor dedi. Babam benim okumamı istemiyor. Babam benim onun arkadaşlarından biriyle evlenmemi istiyor dedi. Daha yaşımız 12 idi. Ağlamaya başladı. Ağlamaya başladım. Bana yardım et dedi. Ağzımdan tek kelime dahi çıkmadı. Çıkamadı. Koşarak uzaklaştım. Serap artık okumayacaktı.
Serap artık okula gitmeyecekti. Anadolu Lisesi sınavlarını kazandım, Fen Lisesi sınavlarını kazandım, üniversite sınavında derece yaptım, dünyanın en iyi şirketlerinden birinde işe girdim, Harvard'da yüksek lisans yaptım. Küçükken sobanın yanında baktığım Atlas'ta hayal dahi edemeyeceğim ülkelere gittim. Tam 107 ülke gezdim. Ama aklımda hep aynı düşünce vardı. Serap burada olmayı, bu güzellikleri yaşamayı en az benim kadar hak ediyordu. Serap bugün burada bizlerle olmayı en az benim kadar hak ediyordu. Serap gibi milyonlarca çocuk, Serap gibi milyonlarca insan bizlerle olmayı hak ediyor. Bizlerle bugün burada olmayı hak ediyor. Bizlerin yaşadığı o güzel yaşantıyı yaşamayı hak ediyorlar. Ancak ne yazık ki hayat onlara, bizlere davrandığı kadar cömert davranmıyor. Hayat herkese yeteri kadar adil davranmıyor. Peki biz ne yapıyoruz bu konuyla ilgili? Biz ne yapıyoruz o çocuklar için, o insanlar için? İnsanlık tarihinin en başından bu yana biz hep birlikte olarak var olduk. Hep birlikte olarak zorlukların üstesinden geldik. Hep birlikte olarak üzüntülerimizi azalttık, mutluluklarımızı arttırdık. Hep birlikte olarak var olduk biz. Ama bu modern hayat, bu sosyal medya, bu ışıltılı hayat bize biz olmamız gerektiğini unutturdu. Ben odaklı bir hayat yaşatmaya başladı. Benim için bu işin içerisinde ne gibi bir fayda var diye sormaya başladık. Ben nasıl mutlu olabilirim diye sormaya başladık. Biz annelerimize, babalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize sarılmayı unuttuk. Biz yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza sarılmayı unuttuk. Onlara sarıldıkça dertlerimizin azalacağını, onlara sarıldıkça üzüntülerimizin azalacağını, onlara sarıldıkça mutluluklarımızın artacağını unuttuk. Biz ya hep beraber var olacağımızı ya da teker teker yok olacağımızı unuttuk. Biz ya hep beraber var olacağımızı ya da teker teker yok olacağımızı unuttuk. İşte bu yüzden de hiç olmadığı kadar mutsuzuz. Hiç olmadığı kadar boşlukta hissediyoruz kendimizi. Hiç olmadığı kadar hayat zor geliyor bize. Şimdi dedim ya hep beraber var olacağız ya da teker teker yok olacağız. Bunu hatırlamak için birer Eyfel Kulesi yapacağız size. Her birimiz birer Eyfel Kulesi inşa edecek ve bu Eyfel Kulesi insan yüzlerinden oluşacak ve harcı da, o Eyfel Kulesi'ne katacağınız harç da o insanların ümitlerinden, hayallerinden oluşacak. Sizlerden ricam şimdi gözlerinizi kapatmanız. Hepiniz lütfen gözlerinizi kapatın. Annenizin, babanızın yüzünü düşünün şimdi. Onların hayallerini, ümitlerini düşünün. Sabah 5'e kadar derdinizi dinleyen dostunuzu düşünün şimdi. Onun da yüzünü koyun oraya. Onun da yüzünü koyun Eyfel Kulesi'ne. Diğer arkadaşlarınızı düşünün. Onların da hayallerini, ümitlerinin harcını katın Eyfel Kulesi'ne. Hayatlarına dokunduğunuz diğer insanları düşünün. Mahallenizdeki manavı, sokağınızdaki bakkalı düşünün. İş arkadaşlarınızı düşünün, okul arkadaşlarınızı düşünün. Onların yüzleri gelsin gözünüzün önüne ve koyun Eyfel Kulesi'nin üstüne. Onların hayallerini, ümitlerini düşünün şimdi ve onlardan da katın o Eyfel Kulesi'nin harcının içerisine. Sonra o sokakta, köşede mendil satan çocuğu düşünün. Onun hayallerini de düşünün. Onun hemen yanında trafik polisi var. Onu da düşünün. Onun da yüzü gelsin gözünüzün önüne ve onu da koyun Eyfel Kulesi'ne. Ve onların da hayallerini düşünün. Her gün bindiğiniz metrobüsteki şoförün de yüzünü düşünün. O metrobüste koltuk yarışı yaptığınız yaşlı teyzenin yüzünü de düşünün. Onun da hayallerini düşünün. Onun da ümitlerini düşünün. Onların da yüzlerini koyun Eyfel Kulesi'ne. Onların da ümitlerinden harç yapıp katın Eyfel Kulenize. Hayatlarına dokunduğunuz diğer insanları düşünün. Şimdi gözlerinizi açın. Biliyorum Eyfel Kulenizin inşaatı bitmedi. Biliyorum daha koymak istediğiniz yüzler var. Onların ümitlerini, hayallerini yeteri kadar düşünecek belki de vaktiniz olmadı bugün. Ama sizlerden ricam bugün buradan çıktıktan sonra her karşılaştığınız insanla, hayatına dokunduğunuz her insanla o insanın yüzünü almanız ve Eyfel Kulesi'ne eklemeniz. O Eyfel Kulesi'ne onların hayallerini, onların ümitlerini eklemeniz. Neden Eyfel Kulesi diyorum? Eyfel Kulesi'nin 2 tane özelliği vardır. Birincisi, Eyfel Kulesi Paris'te yol göstericilik için kullanılır.
İnsanlar adreslerini onlara göre tarif ederler. İkincisi, Eyfel Kulesi ışıl ışıldır. Ona doğru yürümesi ayrı bir zevklidir. Sizi de dedim ya hep beraber var olacağız ya da teker teker yok olacağız. Bunu hatırlatacak Eyfel Kulemizin inşaatını da yaptık ya şimdi sizlerle birlikte. Arada bir, hayat meşguliyetinden dolayı her gün bakamasanız da arada bir geri adım atın ve Eyfel Kulenize doğru yürüdüğünüzden emin olun. Hayatlarına girdiğiniz insanların ümitlerine, hayallerine katkıda bulunacak, onların hayatlarında bir farklılık yaratacak adımlar attığınızdan emin olun. Doğru istikamete gittiğinizden emin olun. Belki o istikamete varamayacaksınız. Belki Eyfel Kulenize hiçbir zaman varamayacaksınız. Ama ne dedik? Eyfel Kulesi'ne doğru yürümesi de çok güzel. O ışıl ışıl kuleye doğru yürümesi de çok güzel. Hepinize iyi yolculuklar. Teşekkürler.